Herkese merhaba. Bugün size bir önceki videoda bahsettiğim gibi basit diorama yapımını anlatacağım. Bu elimde gördüğünüz ahşap bir hediye kutusu. İçerisinde mumlar vardı. Mumları çıkarıp kutuyu sahiplendim hemen. Dış yüzeyini de siyaha boyadım. Kenarlarından birer santim pay bırakacak şekilde maske bandıyla maskeledim. Asfalt için Tamiya'nın Texture Paint dediği malzemesini kullandım. Toprak zeminin için ise AK Interactive'in Dry Ground ürününü kullandım. Zeminin ne kadarını asfalt ne kadarını toprak olacağına karar verdikten sonra kurşun kalemle bu alanı belirledim. Tamiya'nın malzemesini küçük bir spatula benzeri malzeme ile yüzeye yaydım. Toprak olacak alanı da maskeleyip devam ettim. Son olarak yüzeyi su ile ıslatıp asfalt görünümü elde etmek için üzerinden geçtim. Bunu bir spatula ile yapmak işinizi kolaylaştıracaktır. İstediğiniz görünümü elde edene kadar su ile yumuşatıp çalışabilirsiniz. Asfalt kısım kuruduktan sonra toprak kısmına geçtim. Yine aynı şekilde malzemeyi yüzeye sürüyorum. Evde bulduğum ve hediye bir çiçeğin vazosundan aldığım bu taş parçasını toprak kısmına yerleştirdim. Etrafına biraz küçük taş parçaları serpiştirdim ve fazlalıkları temizledim. Elimde yıllar önce almış olduğum çim öbekleri vardı. Bunları da uygun olduğunu düşündüğüm alanlara yerleştirdim. Toprak kısım kurumuş görünüyor. Malzemelerin iyice kuruduğundan emin olmadan bir sonraki aşamaya geçmemek daha iyi olacaktır. Yol şeritlerini boyamak için zemini maskeliyorum. Tamiya'nın düz beyazı ile şeritleri boyayacağım. Beyaz boyalar içerisinde Tamiya'nınki Airbrush'ta en iyi sonuç aldığım boyalardan bir tanesi. Şimdi burada zemine yerleştireceğim telgraf direğini boyayacağım. Tamiya'nın Wooden Deck Ten rengini kullanıyorum. Boya kuruduktan sonra Raw Sienna rengi yağlı boya ile ve fırça ile direği tekrar boyuyorum. Yağlı boya oldukça geç kuruyan bir boya. Yaklaşık 48 saat bekledikten sonra Wood Wash ile yıkama yapıyorum. En son mat vernikle bitirdiğimizde ortaya böyle bir sonuç çıkıyor.
Direği boyama işlemi bittikten sonra zemine Japon yapıştırıcısı ile sabitliyorum. Zemindeki taş parçasının rengi çok beyaz ve parlak. Bunu değiştirmek için yine yağlı boya kullanacağım. Bir parça gri ve çok az bir parça siyah yağlı boyayı sentetik tinerle inceltip taşın üzerine uyguladım. Burada yaptığım yine bir yıkama tekniği aslında. Zeminin rengini değiştirmek için pigmentleri kullandım. 3 farklı tonda pigmenti karıştırdım. Büyük bir fırça yardımıyla yüzeye uyguladım. Burada taşın üzerindeki yağlı boyanın kurumuş olduğunu görüyorsunuz. Taşın üzerine önce sadece asfalt yol kiri rengindeki pigmenti uyguladım. Sonrasında üstüne zemin için kullandığım karışım pigmenti sürdüm. Pigmentler taşın rengini oldukça değiştirdi. Son olarak yolun üzerinde de bazı yerlerin kirletilmesi gerektiğini düşünerek yine pigmentlerle çeşitli yerleri kirlettim ve bu şekilde zemini bitirmiş oldum. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.